Örümcek ağı ve askı işlemleri nelerdir? Örümcek ağı ve askı birbirinden farklı işlemlerdir. Örümcek ağında cildin altına yaklaşık 100 tane bazen küçük, düz, herhangi bir tırtığı olmayan ipleri böyle kafes şeklinde diziyoruz. Bu ipler yaklaşık 2-3 ay içerisinde eriyor ve erirken ciddi bir kolajen stimülasyonuyla dokuda sıkılaşma ve iyileşme elde ediyor. Benim çok sevdiğim işlemlerden bir tanesidir örümcek ağı. Bunun dışında askı işlemi nedir? Örümcek ağında ne yapmıştık? Bir sıkılaşma elde etmiştik. Askıda ise daha uzun ve tırtıklı, cildi mekanik olarak tutabilen, hani balık oltası gibi, balık kılçığı gibi iplerle dokuyu tutarak mekanik olarak yukarı kaldırıyoruz aslında. Askı işleminin mantığı örümcek ağından farklıdır. Örümcek ağında sıkılaşma, askıda ise lifting yapıyoruz. Bunun için kaşları da kaldırabiliriz, orta yüzde de lifting yapabiliriz. Boyun bölgesinde de sıkılaşma ve yukarı doğru kaldırma yapabiliriz. Askı işleminde de ipler kullanılıyor, örümcek ağında da ipler kullanılıyor. Aradaki fark, örümcek ağında düz ipler var, askıda tırtıklı ve tutucu ipler var. Bununla beraber askıda kullanılan ipler bir miktar daha kalın ve daha uzun kalıcılığı var. Yani bunlar 1-1,5 sene, bazılarında daha uzun kalıcılığı olan ipler kullanılıyor. Ama ben her zaman eriyebilen iplerle uygulama yapmayı tercih ediyorum. Örümcek ağı işlemi deri elastikiyetinin azaldığı ama sarkmanın henüz çok fazla olmadığı kişilerde deriyi sıkılaştırmak için çok uygun bir tedavidir. Ama sarkma da oluştuysa artık mutlaka askıyla desteklemek gerekiyor. Askıyı bazen aslında ben depreme karşı güçlendirme gibi de görüyorum askı işlemini. Hani doku gevşedi, sarkmaya yaklaştı, sarkmadan tutup yukarıda tutmak için de çok etkili bir tedavidir askı uygulaması. O yüzden örümcek ağı ve askıyı birbiriyle kıyaslayıp hangisi daha uygun hasta için birlikte karar vermek gerekiyor. Ve diğer tedavilerle de ikisi de kombinlenebilir. Hangi tedavilerle kombinlenebilir? Toksin tedavisiyle botoksla kombinlenebilir. Gerektiğinde dolgularla kombinlenebilir. Gerektiğinde cihaz uygulamalarıyla kombinlenebilir. Fokus ultrason gibi diğer uygulamalarla kombinlenebilen bir işlemdir. Askı uygulamalarından ve örümcek ağı uygulamasından sonraki iyileşme sürecinde ne var? Tabii ki örümcek ağında çok sayıda iğne batıyor cilde. Ufak tefek morluklar ve ödem olabilir. Birkaç gün içerisinde hızlıca geriliyor bu. Askıdan sonra da mekanik olarak bir kaldırma yaptığımızda eğer doku çok gevşemiş ve sarkmış bir dokuysa tabii ki bir miktar yukarı doğru alıyoruz. Buralarda hafif hafif kırışmalar, toparlanmalar oluyor bu bölgelerde ciltte. Nasıl hani dokuyu, kumaşı çektiğimizde bu bölgelerde kırışıklık olabileceği gibi ciltte de oluyor. Bunlar günler içerisinde yaklaşık bir hafta içerisinde tamamen geçiyor ve doku kendi pozisyonunu alıyor. Askı işleminden sonra işlem sonrası yüz çok gergin görünüyor. Bu aslında bizim elimizde. Yüzü çok gerersek askıyla böyle çok fazla gerersek ipleri gergin görünür. Bazen ama erken dönemde yaptığımız askılarda özellikle bahsetmiştim depreme karşı güçlendirme gibi çok fazla germeden hafif sadece dokudaki boşluğu alarak ipi bırakabiliyoruz. Ama sarkma çok fazlaysa bir miktar yukarı doğru gerip yeni bir pozisyona getiriyoruz dokuyu. O zaman tabii ki ilk dönemde gerginlik hissi oluşacaktır ama o da ortalama 2 hafta içerisinde çok daha güzel bir hal alıyor.